Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oldukça kolay, bir o kadar lezzetli kıymalı pide tarifini izleyeceksiniz. Dışarıda yediğimiz pidelerden hiç fark olmayan bu güzel lezzetli pide tarifimizin buyurun yapım aşamasına lafı hiç uzatmadan geçelim. Pide hamurumuzun yapımı için 1 su bardağı ılık suyumu derin yoğurma kasemin içine ekliyorum. 1 su bardağı ılık sütümüzü de ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı dolusu toz şeker ekliyorum. 1 paket tek kullanımlık kuru mayanın yarısını ekleyeceğim. Sizler de bu şekilde ekleyebilir. Yaş maya kullanacaksanız yarım pakette eklemeniz yeterli olur. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Malzemelerim biraz karıştırdıktan sonra tuzumuzu da ekliyoruz. Ben 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Sizler kendi damak tadınıza göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Malzemelerim güzelce karıştıktan sonra unumu da ekliyorum. Malzemeleri biraz spatula yardımıyla karıştırdıktan sonra geri kalanını elimle kıvamlı hamur olana kadar yoğuruyorum. Toplamda 5 su bardağı kadar un ekledim. Sizlerin tabii ki un marka kalitesine göre değişebileceği için hamurunuzun bu kıvam alana kadar un eklemeniz yeterli. Hamurumu ben güzelce yoğurdum. Şimdi üzerini kapatıp hamurun mayalanması için kenara bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de pidemizin kıymalı harcını hazırlayacağım. Geniş kaba 500 gram kadar orta yağlı dana kıymamı aldım. İçine 2 adet orta boy ince doğranmış kuru soğan ekliyorum. 2 adet büyük yeşil biberimi de ince ince kıydım. Sizler dilerseniz rondodan geçirebilirsiniz malzemelerinizi. Burada ben derin dondurucudan çıkarttım. 1 adet büyük kapya biber kadar yeterli. Onu da minik minik doğradım. Bir tane büyük domatesimi de kabuğunu soyup yine tekrar küçük küçük doğradım. 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Sizler dilerseniz domates salçası olarak da ekleyebilirsiniz. Biber salçası daha lezzetli oluyor. Baharat olarak da pul biber, toz biber, karabiber, çok az yarım çay kaşığı kadar kimyon ve tuzunu ekledim. Tuz da damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Sıvı yağ çok eklemiyorum. Kıymam orta yağlı olduğu için. Malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. Baharatları kendi damak tadınıza göre artırabilir, azaltabilirsiniz. Malzemelerini detaylı şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde güzelce karıştırmış olduğum kıymalı pide harcımı üzerine kapatıp kenara beklemeye alacağım. Hamur mayalanana kadar kenarda kıymalı harcımız beklerse daha çok kendini salacak ve pidemize daha güzel lezzet katacak. Pide hamurumuz da mayalandı. Yaklaşık 40 dakikada benim hamurum mayalandı. Tabi oda ısısına göre bu süre bazen değişebilir. Tezgahımı çok az unluyorum ve hamurumu da bu şekilde güzelce toparlıyorum. Hamurumu biraz yoğurup unlayarak toparladıktan sonra ortadan ikiye kesiyorum. Ben 2 tane büyük pide yapacağım. Sizler dilerseniz 3 tane olarak da yapabilirsiniz. İkiye bölmüş olduğum hamurumu bu şekilde ellerimle güzelce toparlıyorum ki hamurum daha güzel açılması için. Hazırlamış olduğum hamurlarımın bir tanesini kenara kaldırdım. Üzerine poşet örttüm ki kurumaması için. Ben de öbür hamurumu hemen tezgahıma alıyorum. Çok az unlayarak elimle açabildiğim kadar açacağım. Sonrasını oklavayla devam edeceğim. Sizler dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Çok kolay açılan bir hamur. Hamurumuzu çok ince açmayacağız. Biraz kalın olacak. Tabii çok da kalın olmamasına dikkat edelim. Tepsimin büyüklüğü kadar açacağım. Kenarlarını içine de katlayacağım için normal tepsi büyüklüğünden bir tık daha fazla açacağım ki az sonra da göreceğiniz gibi bu hamuru kenarlarını içine doğru katlayacağım.
Oklavamı da bu şekilde sarıyorum. Kenarlarından bastırarak hamurumu açıyorum. Zaten gördüğünüz gibi hamur çok kolaylıkla açılıyor. Dediğim gibi merdane ile de rahatlıkla bu işlemi yapabilirsiniz. Hamurumu çok fazla unlamadım. İlk başta biraz un serptim. Sonrasında açarken fazla un kullanmadım. Siz de kullanmazsanız daha güzel olur. Fırın pişirme kağıdını tezgahıma aldım. Üzerine açmış olduğum yufkamı yerleştiriyorum. Bu şekilde tepsiye daha rahatlıkla alacağız. Üzerinde rendelenmiş kaşar koyacağım arkadaşlar. Kaşarları hamurun kenarlarından 2 parmak kadar birazcık ileride yapıyoruz ki arkadaşlar bu kenar kalan hamuru da içe doğru güzelce katlayabilmek için. Kaşarlarımı her yerine güzelce dağıttıktan sonra kenarda kalan hamurları da bu şekilde içe doğru katlıyoruz. Kaşarlarımızın üzerini örtecek kadar sıkıca bastırarak bu şekilde bütün etrafını içe doğru katlayalım. Hamurumuzun açılmaması için de hamuru yırtmadan parmak uçlarımızla bastırmayı unutmayalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Kenarları güzelce içe doğru katladıktan sonra hamurumun şeklini düzeltiyorum bu şekilde parmak uçlarımla. Sonrasında pişireceğimiz tepsiye yağlı kağıdı bu şekilde alıyorum. Hamurumu da tekrar tepside biraz düzeltiyorum. Hazırlamış olduğumuz kıymalı harcı da pide hamurumuzun içine ekliyoruz. Aklınıza takılan soruları her zaman bana yorum yerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğüm an hemen geri dönüş yapıyorum. Ellerimi de güzelce ısladıktan sonra kıymalı harcımı güzelce bastırarak pidemi yerleştiriyorum. Hiçbir yerinde boşluk kalmayacak şekilde kıymalı harcımızı güzelce bu şekilde dağıtalım. Kıymalarını yerleştirdikten sonra 2 tepsi pidemi de hemen pişirmeye fırınıma göndereceğim. Eğer dilerseniz tepsi mayası da yapabilirsiniz 15-20 dakika. Ben tepsi mayası yapmayacağım. Zamanım olmadığı için hemen pişireceğim. Kenar kısımlarına soğuk suyumu fırça yardımıyla sürüyorum. Sadece su sürmek kenarları yeterli. Her yerine su gelecek şekilde fırça yardımıyla suyumuzu sürelim pidemizin kenarlarını. Şeklini böyle istemezseniz yine aynı hamur ve malzemelerle uzunlamasına pide de yapabilirsiniz. Ben aynı zaten malzemelerle bu şekilde bu sefer yuvarlak yapmak istedim. Hazır olan pidelerimi 200 derece fanlı ayarda ısıtmış olduğum fırınıma pişirmeye göndereceğim. Fırınımızın mutlaka sıcak olması çok önemli. Pidelerimizin daha yumuşak ve güzel pişmesi için. Pidemi 200 derece ısıtmış olduğum fırınıma yerleştiriyorum. 2 tepsiyi aynı anda pişireceğim. Tabii ki fanlı ayar da olsa arkadaşlar üst tepsinin üzeri pişiyor. Alt kısmı biraz fazla pişmiyor. Sonrasında üst tepsinin güzel kenarları kızardıktan sonra alta alıyorum. Alttakini de üst tarafa alıyorum. Bunları da ayarlayarak yapalım. Evet arkadaşlar pidem gördüğünüz gibi çok güzel kızardı ve pişti. Benim fırınımda yaklaşık 30 dakikada pidem pişti. Tabii ki bazen fırına göre bu zaman değişebilir. Pide fırından çıkınca ilk sıcaklığıyla kenar kısımlarını sıvı yağ gezdiriyorum bu şekilde. Sizler dilerseniz tereyağı da gezdirebilirsiniz. Tereyağı da ayrı lezzet veriyor. Ben sıvı yağ sürmek istedim. Evet, kenar kısımlarını güzelce tereyağı sürüyorum daha parlak görünmesi için. Beni buraya kadar izlediyseniz videomun daha çok kişiye ulaşması için beğenmeyi unutmayın.
Sıvı yağında her yerini yağladıktan sonra pidemiz de gördüğünüz gibi kenarları çok güzel parlıyor. Artık servise hazır pidemiz. Size yumuşaklığını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Evde yaptığınız pideler bazen sert oluyor diyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi yumuşacık bir dokusu oldu pidemizin. Sizler de bu püf noktalarına dikkat ederek bu şekilde yumuşacık pide yapmış olursunuz. Sizlere hemen dilimlemiş olduğum pidemi yakından da göstermek istiyorum ne kadar yumuşak olduğunu. Evet arkadaşlar, kenarındaki kaşarları, içindeki bol kıymalı harcıyla gerçekten lezzeti muhteşem bir kıymalı pide oldu. Alt tabanı da çok güzel pişti. Hemen size gösteriyorum kenarından. Kıymalı pide tarifini umarım sizler de dener beğenirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.